Bazı insanlar neden zenginleşemez biliyor musun? Çünkü içten içe o zenginliği hak etmediklerine inanırlar. Dışarıdan baktığında da çabalıyor gibi görünürler ama iç sesleri onlara öyle şeyler fısıldar ki. Sen kim? Zenginlik kim? Ve ne yaparsan yap, o iç ses kazandığı sürece her zaman seni sıfır noktasına geri döndürür. O yüzden de bugün konumuz şu. Aslında para değil, bilinçaltın seni sabote ediyor olabilir. Eğer kendini para konusunda sürekli aynı döngülerin içinde buluyor ve yine mi başa döndüm diyorsan, kusura bakma ama suç sistemin değil, zihnin içinde kurduğun kendi sistemin. Bugün seninle bu 5 büyük sabotajı konuşacağız ve videonun sonuna kadar geldiğinde artık sen de bu 5 sabotajcının ne olduğunun gerçekten farkına varmış olacaksın. Hazırsan başlayalım. Çocukken ne duydum mesela? 1. Zenginler vicdansızdır. Çok para hırs getirir. Biz gariban ama temiz insanlarız. Bunları duyduğunu çok iyi biliyorum. Hatta bir laf daha var. Çok severim. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Bu sözler aslında masum gibi görünse de beyninin içine virüs gibi işlendi. Hatta bu virüs bugün bile bak o günlerden bugünlere geldiğinde şu an bile seni durduruyor. Çünkü bilinçaltında para eşittir suç ise sen ne yaparsın? Dürüst kalmak için başarıyı reddedersin. Ve bu öyle sinsice olur ki farkına bile varamayabilirsin. İkincisi, zenginlik eşittir tehlike. Bazı zihinler için para güvenliğin düşmanıdır. Çünkü zengin olmak eşittir değişmek, yani zenginlik eşittir değişim demektir. Ve tam bu noktada bilinçaltı her zaman tanıdığı cehennemi tanımadığı cennete tercih edecektir. Zengin olursan göz önüne çıkacaksın. Belki ailenden, arkadaşlarından kopmaya başlayacaksın. Tabii hayatında birçok değişim oluşacak. Ve bunun sonunda da ya başarıyı taşıyamazsan diye kendi kendini sabote edersin. Bu yüzden de tam her şey yolunda giderken şöyle bir geri çekilirsin. Buna da sözde karar değiştirdim dersin ama aslında olan sadece korktun. Yani değerli dostum, zenginliği değil, sorumluluğu kaldıramadın. Üçüncüsü, mesela bu kodlardan en önemlisi belki de. Ben kimim ki kodu. Bu çok derin bir şey. Bazılarının içindeki ses sürekli şunları söyler. O kadar parayı ne yapacağım ki? Bana fazla gelir. Benim gibi biri o seviyede ne yapabilir ki? İşte bu sesler sana ait değil. Geçmişte bir yerlerde aldın, öğrendin ya da edindin. Ve eğer bu sesleri duyuyorsan para seni seçtiğinde sen onu reddedersin. Bu yüzden de tam başarıya ulaştığın an batırırsın, yıkarsın, her şeyden vazgeçersin ve bırakırsın. Dördüncüsü, fakirliği kimlik haline getir. Bazı insanlar farkına varmadan fakirliğe aşık olurlar. Çünkü oradaki o acı, mücadele, hayatla kavga farkına varmadan kendi yağıyla kavrulma gibi bir kimliğe dönüşür. Ve sonunda ne olur biliyor musun? O kimliği bırakmak sanki kendini inkar etmek gibi bir şey olur. Ve şu cümleleri kullanmaya başlatır sana. Ben hep ezildim, hep yıkıldım ama hep ayağa kalktım. Biz mücadele insanıyız. Hayır, mücadeleyle övünmekle mücadeleyi bırakmak arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Parayı istiyorsan da gerçekten kendine şunu sor. Ben bu fakirliğe aşık olan kimliğimi mi seviyorum yoksa gerçekten zenginliğimi istiyorum? Beşincisi ve son maddemiz de başarı korkusu. Sen zannediyorsun ki herkes başarısızlıktan korkuyor ama işin aslı öyle değil. Bazı insanlar başarıdan gerçekten çok korkarlar ve onun üstüne gidemez hale gelirler. Çünkü başarı demek göz önüne çıkmak demek, sorumluluk almak demek, hayatının değişmesi demek ve şu anda sahip olduğun maskelerin düşmesi demek. Ve eğer içten içe ben yeterli değilim diyorsan, yani o bilinç değil de bilinç altındaki ses sana ben yeterli değilim diyorsa, başarı kapını şöyle gelip çalsa bile sen o kapıyı içeriden kilitlersin. O yüzden de önce o kapıyı açacak cesareti kendinde bulman lazım. Yoksa hayatında fırsat dediğin şeyler sana gelse bile hepsi senin gölgene çarpıp kaybolacak. Şimdi dürüst olalım. Zenginliğe engel sistem değil, ülke değil, şartlar değil, sensin. Daha doğrusu öğrendiğin ya da içinde bir şekilde sinsice yerleşen o zihnindeki sesler. Sana ait olmayan inançlar, korkular, kaygılar ve tabii ki de bu videoda bahsetmiş olduğum o kodlamalar. Bunların sonunda da seni getirdiği yer neresi? Senin gibi biri olma
takıntısı. Yani kısacası zihnini değiştirmeden hayatını değiştiremez. Her şeyden önce şu soruyu cevaplamanı istiyorum. Kendine gerçekten şöyle bir aynada bak ve şu soruyu sor. Gerçekten zengin olmak istiyor musun? Yoksa hayalini kurduğun şeylerin sadece hayalini mi seviyorsun? Ve videonun bu dakikasına kadar geldiysen ve bu video hayatında bir yerlere dokunmayı başardıysa beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda da senin gibi bu videodan etkileneceğini düşündüğün arkadaşlarınla da mutlaka paylaş. Ve burada tam da videonun açıklama kısmına bir link bırakıyorum. O linke tıkla. Birlikte nasıl zengin olunabileceğinin stratejilerini, hatta belki iş planlarını konuşalım. Hayatını değiştirmek için bugün bir adım atarak aşağıdaki linke tıklayıp o formu doldur ve bana ulaş. Bir sonraki videoda da görüşene kadar kendine iyi bak.